4.000 lira para harcayarak kendi otoyıkamamı açtım. İstanbul'da motosiklet yıkatmak için 3 tane farklı yerle görüştüm ve bu 3 tane farklı yerden fiyat teklifi alırken 800 lirayla 1400 lira arasında değişen fiyatları gördüm. Ve bu scooter içindi. Yani bir içerisinde zincir temizleme yoktu. Ürün olarak Bosch'un Easy Aquatek 100 modelini tercih ettim. Neden bu modeli tercih ettim? Aslında 2 tane model arasına giriyordum. Bir tanesi Karcher K2 idi. Bir tanesi de bu üründü. Bunların ikisi de giriş seviye otoyıkama makineleri. Böyle olunca bu ürün bir de Amazon'da indirime girmişti. Ben de indirimde artık dedim ki bir otoyıkama makinesi sahibi olayım. En azından motosikletimi hem kendim yıkarım hem daha iyi yıkarım. Daha kolay bir şekilde yıkarım diye düşündüm. Bahsettiğim gibi ürün 100 bar. Yani bu ürünle motosikletinizi yıkayabilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Gayet güzel lekeleri çıkaracaktır. Ürünle birlikte bu Bosch'un köpük makinesini de satın aldım. Yani otoyıkama makinesinin tabancasının ucuna bunu takıyorsunuz. Deterjanın içine koyuyorsunuz ve köpük de fışkırtıyor. Bunu da deneyeceğiz. Bakalım ne kadar faydalı olacak. Çünkü yıkamada genellikle zaten ben Motil'in bu yıkama şampuanını kullanıyorum. Bunu püskürttüğüm zaman zaten köpük köpük aslında atıyor motorun üzerine. Ama bunun içerisine döktüğümde ne olacak? Buna bakacağız. Ya da başka bir otoyıkama şampuanı alacağız. Motosikletimize zarar vermeyecek şekilde. Köpük olacak mı olmayacak mı? Bunları da göreceğiz. Bunun yanında gene aynı şekilde en ucuz bir şekilde ne alabilirim diye düşünürken gene Amazon üzerinde bu şekilde bir set buldum. Bunun içerisinde böyle 5 tane sert fırçası var. Bunlarla motosikletin zaten çizilmeyecek yerlerinde kullanıyorum. Bu şekilde bir tane gene sert arayüz fırçası var. Bunu jantlarda çok fazla kullanıyorum. Çok işe yarıyor. Bir tane yumuşak sünger fırçamız var. Bir tane aralar için mikrofiber temizleyicimiz var. Lastiğin kenar kısımlarını temizlemek için sert tel fırçamız var. Bu gerçekten çok işe yarıyormuş. O lastiğin en son dış şeritlerinde kalan çamurlar yanaklardaki gayet güzel bununla temizleniyor. Bir tane eldivenimiz var. Bu çok hoşuma gidiyor. Taktığınızda köpüklü bir şekilde gayet güzel temizliyorsunuz. Ve muhtelif olarak bezlerimiz var. Tamamen bu ürünlerle siz de bir motosikleti gayet güzel, ucuz bir şekilde yıkayabiliyorsunuz. Kutusunu açmadan önce size şunu belirtmek istiyorum. Ürünün hortumu 3 metre. Yani bir motosiklet yıkamak için bu ürünün 3 metrelik hortumu yeterli. Ama eğer araba yıkıyorsanız ürünü arabanın ortasında konumlandırırsınız. 3 metre bu tarafa gidersiniz, 3 metre bu tarafa gidersiniz. Ben bunlarla uğraşamam derseniz de ürünün ekstradan satılan bir 6 metrelik hortumu var. Kutuyu ilk açtığımızda gayet geniş bir aksesuar kataloğu bizlere gösteriliyor. Yani baktığınızda ürünü gerçekten bahçenizde ya da evinizde her yerde kullanabilirsiniz. Sadece bir motosiklet ya da araba yıkama olarak düşünmeyin. Bu aksesuarlardan da bizde sadece şu ürün var. Burayı da açtığımızda burada da gayet bir bağlantı şekillerini gösteriyor. Hani birinci, ikinci ne yapacaksınız? 3, 4, 5 ve 6. Gayet hoş. Yani çünkü biliyorlar insanlar kitapçıktan okumayacak. En azından buraya koyayım. Farkındaysanız kitapçık logosunu da buraya basmışlar. Hani insanlar kitapçıktan okumayacak ama biz en azından bir diyagram yapalım. Burada açılırken gayet güzel görünür. Açtığımızda zaten çok küçük ürün. Tabancası falan. Plastiği kaliteli yalnız. Plastiğini beğendim. Plastiği güzel. Şurada uzatması da mevcut. Evet. Şunları tek tek bir alalım dışarıya. Burada da uç kısımlar var. Burada da ürünün kendisi var. Bu altı gayet güzel düşünülmüş bir özellik. Yani baktığınızda oto yıkama makinesinin tabancanın uzatma hortumu sarılıp altına koyulabiliyor. Şuraya kutudan taktığımız parçayı birazdan çıkaracağız ve yerine takacağız. Burada basit bir açma kapama tuşumuz var. Elektrik kablosu da yeterince uzun gibi görünüyor. Güzel düşünülmüş bir özellik var. Buradaki bu köpük deterjan kısmında böyle arkasına takabiliyorsunuz. Buradan alıyorsunuz. Bu da yeri gayet hoş. Bu bahçe hortumlarını doğrudan buna takabilmek için öncelikle su girişinde buraya yerine takıyoruz. Evet, artık ürün
aç hortumu buraya kolay bir şekilde girebilir. Tabancanın ucunu takmak için şurada bir çentiği var. Burada taktığınız yerin de çentiği var. İkisi tam üst üste gelecek şekilde tuşa da basın. Zaten ses duyduğunuzda artık ucunda çıkmıyor. Bakın burada şöyle göstereyim. Şu ucundaki suyun tazelik açısını bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Gayet hani premium bir hissi var. Tabancasını da takalım. Tabancasında da gene aynı. Zaten içeride açılarına baktığınızda yerine sert bir şekilde oturtuyorsunuz ve şu hareketten sonra şöyle yana döndürürseniz geri çıkmıyor. Bastırıp çevirip geri alıyorsunuz. Bakın buradaki yuvada zaten belli oluyor. Evet, tabancanın hortumu alt taraftan giriyor. Onu da takalım. Ayrıca tabancanın altında kilit de var. Bakın farkındaysanız şu an basamıyorum. Tuşuna basarsam şu an basabiliyorum. Bunların hepsini zaten kullanırken göreceğiz. Ürünle birlikte gelen tabancanın uzatma hortumu maksimum 130 barı destekleyen hafif kompakt güzel bir hortum. Hortumun bir ucu makinenin arka tarafında bulunan yere taktık. Geri gelmiyor. Buradaki bu kırmızı tarafı yukarıya doğru bastırarak hortumu geri çıkartabiliyorsunuz. Diğer ucu da aynı şekilde makinenin altına giriyor tabancanın. Aynı şekilde buraya bastırarak alabiliyorsunuz. Benim burada aslında ofiste bir tane yıkama yaptığım dolabım vardı. Şöyle bir eski tip. Yani bizim şirket arabalarını yıkadığımız yer var burada. Yani bu da motosiklet yıkamaya işe yarıyordu farklı farklı modlarda ama çok fazla böyle bir kir olduğu zaman bu şekilde böyle bir suyla yapamıyorsunuz ne yazık ki. Tabii ki yıkama yapmadan önce Insta360'ın şu zıkkımını alıyoruz. CarPlay'imizi de alıyoruz. Bunu da sel altına atıyoruz. CarPlay'in burada enerjileri var. Onun için ne yapıyoruz? Buradan USB'sini çıkartıyoruz ve artık yıkamaya hazırız. Yani bu da fena değildi aslında. Gerçekten de. Ben genelde bununla yıkıyordum ama basınç olsun istedim. Yani bu haliyle bile baktığınızda motosiklet burada yıkanabiliyor. Şimdi biz şuradan hortumu çıkartacağız. Şu arkadaşa takacağız. Doğrudan hortumdan ya da bir kovadan falan da kendisi su çekebiliyor. Bu şekilde şebeke bağlayarak da ya da herhangi bir kova ya da bir 19 litrelik damacanı yanınıza getirerek suyu kendisine çektirtebilirsiniz. Daha uzun ömürlü olacaktır. Yüksek su basıncı bunların zamanında içindeki pompaları bozuyor çünkü. Doğrudan su girişini bağlayabiliyorsunuz. Evet. Oo, basınç bayağı iyi be. Vallahi güzel. Önce bir su vuralım. Yıkamada ne kadar su kullandığımı görmek için şöyle bir şey yaptım. Oraya bir 19 litrelik suyu getirdim. Şimdi bunun içerisine daldırıyoruz. Diğer ucunda makineye takıyoruz. Bakalım kendisi suyu nasıl çekecek. Makinenin ucuna koyduk köpüğü. Hadi bakalım rastgele. Aa, bayağı iyi. Köpük bayağı iyi ya anında. Köpüğü atıyor valla. Ama biraz fazla tüketiyor gibi. Ya da bizim Motul3'ü fazla çalışmıyor gibi.
Ürünle ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. 3 metrelik hortum motosiklet yıkarken bile küçük kalabiliyor. Gerçekten bunu eğer kullanacaksanız 6 metrelik hortum kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü sürekli ürünü sağa sola çekiyorsunuz, takılıyor. Ve de şöyle bir sıkıntı var. 3 metre hortumu kullandığınızda ürünü motosiklete daha yakın bir yerde kullanıyorsunuz. Ve bu elektrik kablosu da ürünle birlikte burada, yani ıslak ortamda bulunuyor. Aslında bu çok büyük bir tehlike arz ediyor burada. Yani çarpılma riskiniz var. Eğer şu kabloda bir sıyrık varsa çok kolay çarpılabilirsiniz. Ürünü birazcık daha yüksek bir yere konumlandırın. Hortumu da eğer uzun hortumu seçerseniz çok rahat motosikletinizi yıkayabilirsiniz. Benim şimdiye kadar gözlemlediğim ürünle ilgili, yani 3 metrelik bu hortumun aslında motosiklet yıkamaya yetmediği. Verimlilik konusunda da motosikleti bir ön durulama yaptım. Ondan sonra köpük kullandım. Köpükten sonra da bir üstünkörü yıkadım. Çünkü hava zaten bozuyor. Çok detaylı yıkamak istemedim. Sadece buradaki olay bu motosiklet yıkamak için bu oto yıkama makinesini size göstermekti. Gördünüz burada 19 litreden, yani ürün şuralara kadar su indi. Yaklaşık bir 12-13 litre falan su harcamışızdır. Yani su verimliliği konusunda gayet iyi. En azından fazla bir su tüketmiyorsunuz motosiklet yıkarken. Ürünü basitçe kutusundan çıkardık, çalıştırdık. Ben tatmin oldum mu? Benim için yeterli. Gayet güzel bir şekilde motosikletimi temizleyebilirim. Her ne kadar bugün çok fazla detaylı temizliğe girmedim. Çünkü hava zaten yağışlı. Bundan sonra temizlesem de yağmur yağacak. Bu havalarda boşu boşuna motosikletimi temizlemek istemedim. Ben ne yaptım? Sadece kabasını aldım ve ürünü deneyimlemek istedim. Zaten bir kendi oto yıkamamı kırıyorum derken gerçekten o videoda gösterdiğim dolap revize olacak. Hani kompresörümüz falan da var. Oraya havada çekeceğim. Motoru yıkadıktan sonra hani havada tutup kurutmak için daha kolay bir yol izleyeceğim bundan sonra. Bunu da zaten bir sonraki videoda görürsünüz. Hani oto yıkamayı tamamen açmış oluruz. Ürünün köpük aparatını kullandım. İçerisine Motule'ün hani o fıs fıs spreyini döktüm. Herhalde o fıs fıs sprey olduğundan dolayı bilmiyorum. Köpüğü çok güzel veriyor ama çok çabuk bitti. Yani anında bitti. Herhalde bu bir köpüren oto şampuanıyla kullanılması gerekiyor. Bunları da deneyimleyeceğim. Zaten bu uzun dönemde muhtemelen bunu deneyimlediğimde size yeni bir video çekerek bunları aktarırım. Oto yıkamamızı birazcık daha geliştiririz. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz hype'lamayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Ürünle ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa kesinlikle videonun altında yorumlarda belirtirseniz seve seve cevaplarım.